Benim kardeşim beni çağırdı Ankara'ya, Ankara Pursaklar ofisine. O bahsettiğiniz kişileri zaten hepsini tanıyorum. Siz de tanıyorsunuz. Yasin'dir, Yasin Koçyiğit, Yusuf Matur, Enis Lider, İdris Lider. Aynen. Aynı Ondan kişiler. sonra Farz Apla, Peyam'dır, şudur budur. Ve Aslı Kerem zaten tanıyorsunuz. Bir İdrisleri vardı zaten. Adam yargı dağıtıyor. He. Şimdi ben oradayken şu TikTok'a girdim bir an böyle Vanlı asker var ya, o videosu önüme çıktı, böyle rastgele çıktı. Hiç böyle normalde bilmiyordum. Neyse adamı dinledim. Adam bir yandan aslında böyle yani tecrübe veriyor gibi konuşuyor. Bir yandan da doğru söylüyor, zaten söyledikleri her şey doğrudur. Baktım beni gördüler. Evet. Beni onu izlediğimi gördüler. Beni yukarı çağırdılar. Bizim ofis dubleks daireydi. Neyse gittim. Bana dedi sen niye onları izliyorsun? Dedim bilmiyorum, rastgele böyle önüme çıktı. Bir an böyle önüme çıktı. Dedi sen Evet. onları izleme, onlar bırakanlardır, işte saçma sapan negatif veriyorlar. Yapamamışlar falan filan. Güvenme onlara. Ben dedim ben sana niye güveneyim mesela? Ben seni burada 2 ay tanıyorum. Adamı da en fazla şimdi gördüm. Evet. Hani ben sana nasıl güveneyim? Bana bunu söylesene bir. Ondan sonra dedi yo dedi, ben sana ne gibi bir zarar verebilirim? Dedim zaten sen bana zarar veremezsin de. Ama dedim yani günümden gider, ayımdan gider, ömrümden gider. Ya da ne bileyim, yalan şeyler vardır söylemezsiniz. Ya da gittiğin yol doğru yol değildir. Beni o yoldan sürükleyebilirsin mesela. Yok dedi öyle bir şey olur mu falan filan. Neyse gittim ben bu konuyu sizin yani yayını izlerken kardeşimle tartıştım. Kardeşim bana diyor niye izliyorsun falan filan. Lan dedim sen bu adamları daha 2 aydır 3 aydır tanıyorsun. Sen adamlara nasıl güveniyorsun mesela? Hani tamam, bu yayın yapanana da güvenilmez. Normalde bakarsan onlara da güvenmemen gerekiyor. Hani sen bu adamı da tanımıyorsun, onları da en fazla 2 aydır tanımışsın. Sen bu adamla ne kadar ticaret yaptın? Kaç seneni verdin? Sen bu adamla ne yaptın? Adamın hayatını biliyor musun? Bilmiyor musun? Hiçbir şey bilmiyorsun. Adam ileride ne yapmış, ne yapmamış? Bir bilgin var mı? Yok. Adam, neyse küfür etmeyeceğim. Evet. Ağırlı gelmiş burada şey yapıyor. Ben 4 ay yaptım. Benim bir kolumda staj vardı. Bir kolum boştu. Neyse benim param bitti. Ben dedim gideceğim eve geri geleceğim. Param yok, ben yapamıyorum böyle. Ay yalanları da zaten az çok çakmışım. Dedim gideceğim zaten geri gelmeyecektim. Dedim bakalım ne diyecekler. Hani sunumda diyorlar ya sen kendi işin patronusun. İstediğin zaman çalışabilirsin, istediğin zaman çalışamazsın. İstediğin zaman bir yere gidebilirsin. Dedim benim ailem diyor ki patron diyor. Sen madem erkeksen patronsan bir gel eve seni bir hafta görelim bir. Madem patron diye atıp tutuyorsan bir gel eve ben seni bir göreyim bir hafta. Kendi işin patronusun ya. Yani kendi işin patronu adam sabahın köründe dükkanı açmaz. Elemanı gönderir dükkana, sonra kendi işin patronu. Adam saat 11'de gelir dükkana, 12'de gelir değil mi? Mantıksa. Evet. Mantık çerçevesine baktığımız zaman adam o saatte gelir işe. Neyse ben bunlara gittim, Yasin Koçyiğit, simitçi. Simitçi gelmiş bana öğüt veriyor. Adam diyor işte bir haftan var. Gidip 60-70 bin lirayı bulabilirsen gel diyor. Bir hafta içinde gelemezsen gelme. Neyse dedim 60-70 bin ben nereden bulurum? Zaten 200-440 bin lira zaten benle kardeşim buraya verdik. 440 bin lira. Ben oraya gittiğimde bir ay geçti. Ayrıca 2 maaş daha yattı bana. İçeride vardı param. Aynı şekilde kardeşim de yattı. Nerede baksam 600-700 bin lira paramız orada. Gitti zaten. Ben dedim ki ben 60-70 bin lirayı bulamam bir yerde. Zaten ailem resti çekmiş bana. Çevre zaten kalmadı. Param kalmadı diye ben girdim liseme. Liseme A'dan Z'ye herkesten para istedim. Kimse vermedi. Dedim ben o kısa sürede parayı bulamam. Ben gideceğim, çalışıp bir 2 ay geri geleceğim. Yok dedi öyle bir şey yok network'te. Simitçi. Dedim niye yok, dedim siz sonunda bana demediniz mi kendi işin patronusun, yok şöylesin yok böylesin. Dedim benim ailem şu an telefon ediyor. Patron diyor erkeksen sen bir gel eve bir seni görelim bir. Madem kendi işin patronusun ya. Bir gel de bir seni bir görelim ya, patron böyle mi olur? Dedim benim ailem böyle diyor. Yok sen boş ver aileni. Takılma onlara. Yo diyorum şimdi bak. Buna cevabınız yok mesela. Niye yok? Çünkü kendi işin patronu değilim. Akşama kadar köpek gibi sırf size cebinize komisyon yatacak diye akşama kadar saat 7'den gece 12'ye kadar alo 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 yapıyorum değil mi? Niye? Sen adam TK getireceğim ya. Tabii bırakmasın eve gideyim. Çünkü niye dışarı çıkarsam negatif olacak.
Ve dedikleri şey negatif diye bir şey yok. Ama işlerine gelince negatif var. Biz 2 dakika dışarı çık hemen peşimize adam. Hayır la bir yere kaçmayacağız la. Ben dışarı çıkacağım. Nereye gideceğim sanki? Neyse ben dedim ben gidiyorum o zaman. Dedi network'te öyle bir şey yok. Gidenleri gördük bir daha geri gelmiyor. Dedim sen herkesi niye bir tutuyorsun? Sen burada diyorsun ki kendinizi benimle kıyaslamayın. Herkes ayrıdır. Herkesin başarısı ayrıdır. Sen diyorsun ki giden geri gelmiyor. Hani çelişki var. Lafınızda çelişki var dedim. Yok ben biliyorum dedim. Sen ne biliyorsun mesela ben gideceğim geri geleceğim. Yok öyle bir şey yok dedim. Ben para koymuşum arkadaş. 440 bin lira biz para koyduk buraya. Ben eve gidip de geri gelemeyeceğim. Hayırdır ya? Yok sen gidemezsin dedim. Tamam ben gidiyorum o zaman. Neyse çıktım geldim. Benim orada kardeşim vardı. 2 tane amcamın oğlu vardı. Geldim. Bir hafta 2 hafta geçmedi. Benim kuzenim beni aradı. Benim alt takım kuzenim stajdı hatta. Kuzenim beni aradı ya işte amcaoğlu Yusuf Matur gelmiş bir supporter. Yusuf Matur gelmiş bana diyor ki senin listeni s**erim. Bak sözde liste şeref namustur ya. Liste şerefiniz namusunuzdur. Liste en büyük yatırımdır. Liste şöyledir, liste böyledir. Bu işin en temeli listedir. Lan dedim onu sana cidden böyle söylemedi. Dedi söyledi valla. Dedi ben kavga ettim ona tartıştım hatta. Dedim bir daha eğer ki söylersen dedim aha şimdi zaten ofisin konumunu falan her şeyini biliyordum. Ben dedim aileme zaten konumu atacağım. Bursa'daki ofisi yakıp yıkmasam ben de adam değilim. Çıktı çocuk geliyor diyor ki ben gidiyorum işte falan. Dedim gel bırak o işi gel dedim. Sana bir şey söyle dedikleri zaman o Yusuf Matur'a söyle. Osman beni çağırıyor dedi. Kuzenim beni çağırıyor çık oradan dedi. Gelmiş çocuğa demiş buradan çıkanları üsttekiler bıraksa dedim bırakmam. Bak hele Küfür 220 bin etmeden lira konuş. para koyacaksın üstüne adam seni s**ecek. Yok küfür etme. Argo Pardon küfür kusura kelime bakma. kullanma. Ben şunu düşündüm ya çıktım dedim inşallah yani ailemi haklı çıkartır bir sebep olmaz. Ben çıktım 2 hafta sonra benim ailem haklı çıktı. Benim ailem benim abim gelip Ankara'daki ofisi basacaktı. Yani bütün 3 aile o Ankara'ya gelecekti biz bırakmadık. Yani heavy rica bırakmadım ailem gelsin. Yani 3 aile amcaoğluyuz ya da. 3 aile birlikte gelecekti Ankara'daki ofisi basacaktı. Ben dedim bak ailem zaten bir kere haklı çıktı. Benim abim dedi ki sen oradan çıktığın zaman gerçek yüzünü göreceksin. Sen oradan çıktığın zaman onların gerçek yüzünü böyle göreceksin. Ben inanmıyordum. Çünkü markete gidip geliyorum adam gelip bir sarılıyorlar bir şey yapıyorlar. Lan dedim, bu nasıl bir şey? Ben markete gidip geliyorum adam gelip bana sarıyor. Bu samimiyet nereden geliyor? Bu nasıl bir şey? İlk defa görüyorum böyle bir şey. Yani hayatımda tanımadığım insan gelip bana sarılıyor. Ya 2 dakika markete gidip gelmişim ha. Bak manipülasyona bak. En güçlü manipülasyon sistemi. Duygusal bağ kurma. En güçlü manipülasyon sistemi budur. Neyse dedim bak ailem haklı çıktı. Abim aynısını bana dedi. Ben aradım kardeşim hala oradaydı. Zaten çıktı o da. Çıktı bıraktı. Dedim bak böyle böyle bir durum var dedim. Bak nasıl haksız çıkardılar. Nasıl haksız oldular. Gördün dedim değil mi? Dedi doğrudur dedi. Ben Yasin'e söylemişim kızmış ona. Kime? Yusuf Matur'a kızmış supporter. Dedim sence o kızacak adam mıdır? Yok. Yalandır bir kere. İyi, arar adamı arkadan iyi yapmışsın. Ağzına sağlık der. Bir de senin hakkında Yasin Koç Yiğit bana bunu dedi. Dedi ben o adamın peşine adam takmışım. Ben onu öldürmeden bırakmam. Dedim kim? Dedi o yayını izlediğin kişiler. Biz onları halledeceğiz dedi, sen merak etme. Dedim adam tamam adam şimdi yapmıyor. Buyurun gelsinler Eyvallah. kral bir He de. he. Ben de orada zaten şunu dedim. Dedim madem erkeklik yapıyorsanız gidin adam oradadır. Adamın yerini biliyorsun. Adamı tanıyorsun zaten bizzat kendini. Yok ben uğraşmayacağım ki ben başkaları koyacağım araya. Ben niye uğraşayım böyle bir insanla? Bir de bu Yo. YouTube'un sahibini de tehdit ediyorlarmış. Vay vay vay. Allah Allah. Onlar orada ancak sizi manipüle etmek için, yanlış anlama Osman, sizi manipüle etmek için, oyalamak Yo için. öyledir. Ya şimdi ben Yusuf Matur'u belki sen tanırsın zaten büyük ihtimal. Bu eğitim var ya 4-3 günlük eğitimler şey falan dedi hepsini ben yaptım dedi. Günet'te öyle bir şey yok dedi. Eğitimler 3 günlük eğitimmiş yok. Şöyleymiş yok. Follow'ymuş öyle bir şeymiş dedi. Yok. Ben çıkartmışım. Var mı itirazı olan? Aynen böyle söyledi. Ya kral bilmiyorum onu bunu. Ben yine ben her gün sizin Sen gideceksin videolarına o bakıyordum. Ya sisteme, sen niye kimse sinek onlara olmuşsun? güvenmiyor, tamam. Kimse onlara güvenmiyor, sen gidip onlara güvenerek o parayı verip o sisteme dahil olacaksın. 200-300 milyar kardeş kardeşe vermiyor, sen o sisteme dahil olacaksın. Üstüne üstlük de
Çıktığın zaman da yok şöyle yaparım yok böyle yaparım. Lan sen kimsin? Sen orada başta diyorsun sen kendi işinin patronusun. İstediğini yapabilirsin. İstediğin yerde volta atabilirsin. Lan arkadaşlar bu yanlış anlamayın. Ya, Yani bunlara herkes salça olacak. Ama kimse işte 3-5 çakal için hani hapsi falan göze almıyor. Ama elbet biri bir gün çıkacak. Gözü kara biri çıkacak. yo zaten Sen göreceksin. sağlam bir aileye denk gelecekler. Az kalmış. Ya diyor çekirge bir zıplar, iki zıplar, Yo üçüncü de benim yakaya ele veriyor. benim Ya Allah onların belasını versin. Zaten nasıl İran'dan sürgün yediler? biliyorum. Artistlik yaptı yok. Abim çok sinirlenmişti. Abim zaten gelip hepsini. Yok böyle yok şu dedim bak erkeksin. Tamam ben karışmıyorum. Ben sana şimdi abimin numarasını vereceğim. Kızılay'da buluşun. Kim kimi affedersin şey yapıyorsa. Dedi yok ben ne Kral ne uğraşacağım. ulan O zaman erkekliği? ne erkeklik? Onların erkekliği 90 kişi 6 kişiye vurmak mı? 90 kişi. Valla bizimkiler gelseydi böyle zaten bir kere eli boş gelmezlerdi. İkincisi de yani çok şükür elimiz kolumuz bayağı uzun. Ankara kadar dayanıyor. Hiç sıkıntı yoktu. Ben dedim sadece kimse karışmayacak. Senle abi Ankara'da Kızılay'da bir yerde buluşacaksın.